Başlıyoruz. Bağırmana gerek yok, unutma. Ha tamam, normal konuşuyorum. Normal içinden konuş. Hatta kendi kendine konuşuyor gibi. Tamam. O zaman ben iniyorum. Dur bakalım mikrofon ne olacak? Bir şeye başlamak kadar onu sürdürmek de zordur. Bense hayatımda ilk defa bir şeyi tam bir yıl boyunca sürdürdüm. Merhaba Stoacı, ben Meltu. Günlerden 10 Ocak. Bugünün konusu da bana özel gelmiş çünkü birazcık istikrarlı olsam da düzenli gitmiyorum. Her gün bu kitaptan bir sayfa okuyarak geçtiğimiz ay tam bir yıl sonunda kitabı bitirdim. Yapmam gereken sadece tek bir sayfa okumak olsa bile neredeyse her gün gerçekten de bunu yapmak zorunda mıyım sorusunu kendime soruyordum. Geçen bu yılın benim için ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu değil de bir şeyleri sürdürürken gözlemlediğim şeyleri sana anlatmak istiyorum. Sürdürmek için gerekli olan ama aklıma bu yaşıma kadar gelmeyen o şey neydi? Benim için tamamlaması neredeyse imkansız olanı sonunda yaptığımda bana ne hissettirdi? Gerçekten de bu yaptığım şeye devam etmek zorunda mıydım? Hadi bakalım. Bir şeyi sürdürmek, onu sürekli kılmaktır aslında. Yani tekrarlar ve bir düzen gerektirir. Sürdürmek de bir alışkanlık edinmektir. Bir eylemin üstüne hiç düşünmeden yapabilir hale geldiğimizde onu alışkanlık edinmiş sayıyoruz. Beynimiz bunu kolaylıkla yapabilir hale geliyor. Bir şeyi alışkanlık edindim demeden önce geçirdiğimiz yoğun bir süreç var. Başlarında bu alışkanlık senin için yeni, eğlenceli ve farklı bir eylem gibi geliyorken bir süre sonra sıradanlaşmaya başlar. Gelişme gözlemleyemediğin, hatta vazgeçmek istediğin bir hal alabilir. Bunun bir sebebi genellikle zevklerimizle yeteneklerimizin eşdeğer olmaması. Başlarda ortaya çıkarttığımız şey bizi yansıtmıyor gibi geliyor. En iyisini de yapmayacaksam yapmayalım diye düşünüyoruz. Aslında sürdürdükçe yetenekler zevklere yetişiyor. Fakat başlardaki bu vasatlık duygusuyla mücadele edememek de sürdürmeyi engelliyor. Bazen de beklentilerimiz kusursuz ve çok heyecan verici sonuçlar yaratmak. Beklentilerimizin büyüklüğü alışkanlığın adımlarını kolaylaştırmak yerine işleri daha da zorlaştırabiliyor. Hayatımız boyunca bizi engelleyen, hatta değiştirmeye çalıştığımız duygular, düşünceler, inançlar, davranışlar ve alışkanlıklarla birden fazla kez karşılaşıyoruz. En beklemediğimiz anda tekrar devreye girebiliyorlar. Yeni bir şeye başlamıştım, aslında ben bunların hepsini atlatmıştım diye düşünürken aynı zorluklarla tekrar yüzleşmek zorunda kalabiliyoruz. Bunun bir sebebi beynimizin bildiği ve rahat ettiği yollara yönelme eğilimidir. Bu yollar bizim için zararlı olsa bile beynimiz onları tercih eder. Bu noktada karşılaştığımız engelleri görmezden gelmek ya da o engellerin deryasında yüzmek yerine onları anlamak, fark etmek gerçekten kafada birçok şeyi çözüyor. Kendini tanımaya başlıyorsun ve kendine uygun planlar yapıyorsun. Yani tam olarak bir değişim değil de bir düzen getirmek gibi. Kendinle ilgili bilgiler elinde olduğunda kaos anında tekrar aynı kötü labirent yollarını tercih etmiyorsun mesela. Bir şey sürdürürken yeni bir kimliği taklit ediyoruz. Geride bırakmaya çalıştığımız kimliğimiz de biz yenisini kabul edene kadar bir yere gitmiyor. Bu kabule yardımcı olmak için beyninde yeni bir algı yaratman gerekiyor. Bu algıda aklındakileri yapan birisin, sağlıklı birisin, zeki birisin, belki zengin birisin. İlk başlarda bu sözleri duymak sana bir yalandan fazlasını hissettirmiyor. Hatta belki söylemeye çekinip utanıyorsun bile. Ama yalanlar bir zaman sonra beynini ikna etmeye başlıyor. Yani bunu bir oyun gibi düşünelim. Bir gün boyunca sağlıklı biri. Sağlıklı biri nasıl beslenir? Bedeni nasıl hisseder? Neler yapar? Sağlıklı olduğuna inandığında oyundaki kurallara sadık kalmak birazcık daha kolay ve eğlenceli hale geliyor. Şimdi bir alışkanlığın normal seyrine oturup otomatikleşmesinden önce gözlemlediğim son bir evre oldu. Bu evre sürdürmeyi beklemediğim şekilde çok rahatlattı. Sürdürmek için sürdürmek. Bazen sadece sürdürmek adına sürdürürsün. Kusursuza, mükemmellik algısına takılı kalmadan sadece sürdürürsün. İşin kalitesi için değil, teker dönsün, yol gitsin, yarına daha güzel işlere varalım diye yapmaya başlarsın. Ama sen de biliyorsun ki insan her gün aynı şekilde uyanmıyor. Bazen uykusuz oluyoruz, mutsuz oluyoruz ya da hasta bir güne uyanıyoruz. Bu günlerde bile zinciri kırmamamızı sağlayan o şey sürdürmek için sürdürmek. Kaliteye odaklanmasan bile bu süre gelen eylem sana farklı bir mutluluk, gurur hissettiriyor. Çünkü kötü hissederken bile devam ettim. Yaptım, koparmadım diyorsun. Bu bağlılık da zinciri kırma seçeneğini en aza indiriyor. Hatta korkularını umursama seviyeni de. Benim sürdürdüğüm şeye tekrar dönelim. Aslında başlamak videosunda biraz bahsetmiştim. Bu videoları çekmeye karar verdiğimde elimde 2 tane kitap vardı. Birincisi gün gün yazıyor ne olduğunu.
Her güne bir diyalog gibi. Diğeri de birden başlayarak kaça kadar gittiğini bilmiyorum. Her güne bir cümle. Aslında her güne bir cümle daha mantıklı gelmişti. Ama ne olduysa dur bir de şu Stoacı'nın günlüğünü de okuyayım dedim. Tarihe baktım. 22 Mayıs. Hemen buradan 22 Mayıs'ı. Ben bir kitap okumaya başladım. Amacım kameranın karşısında kendimi ifade edebilmekti. Biraz alakasız gibi duyuluyor ama şöyle yapıyordum. Kendine hakim olma, sabır ve bilgelik üzerine yazılmış 366 tane Stoacı düşünce var. Kitap oldukça basit. Her gün için bir sayfa. Hazırlanmam gereken hiçbir şey yok. Bahsettiğim alışkanlıkları kolaylaştırmak işte tam bu noktada işime yaradı. Her gün düzenli olarak okuduğum sayfayı kameranın karşısında anlatmaya başladım. Mikrofonsuz sesim. Deneme 1-2. Anlatmadan önce de hakkında bir sayfa yazı yazıyordum. Bir süre sonra bu videoları kurgulamak istedim ve o şekilde izledim. İşler benim için rahatlamaya başladığında yeni bir tavsiye geldi. Kulaklarım şunu duyduğunda Bu yaptığın videoları YouTube'a yüklesene. gerçekten de dünyam karardı. Birilerinin izlemesi için video yapıyordum ama ya kanalım çalınırsa ve videolarımı gerçekten biri izlerse diye korkmaktan da kendimi alamıyordum. Resmen içerik üreticisi olmayı bedenim reddediyordu. Tam olarak ne yaptığımı kendime tekrar anlatmam gereken günler oldu. Merhaba Stoacı, 31 Aralık'tan sesleniyorum. Günümüzün konusu kendini kurtar. Bilgisayarda sorun yaşıyorum. Bugün Stoacı tarafımı kesilmesin diye yapıyorum. Bir türlü export falan işlerini alamadık. İleride izlerken hatırlarsın neler çektiğimi. Ben ne yapıyorum? Devam etmek zorunda mıyım? Sürdürürken bir yandan kendimdeki değişimi de görüyordum aslında. Yalan söylemeyeyim. Ama kendimi de niye böyle bir zora sokuyordum tam olarak anlayamıyordum. Şu an mavi ışık bana birazcık daha yakınlaştı. 160 ver. Ben işte elimi kullanabilirim. Örnekler vermeye. Aşağıda yorumlarda buluşalım. Peki gri ile bir şey anlatacak olsam. Antrasit tişört. İnşallah siyah yakışan olmaz. Acun gibi çıkmak istemiyorum. F-Log sebebiyle güzel durdu. Koyu gri gibi durdu ama... Yani bir yandan da stoacılardan öğütler dinliyorum. İnsan onların hatırına sürdürmek, devam ettirmek istiyor. Neyse ki öyle de oldu. Kötü bir gün, yorgunluk, yoğunluk, vedalaşmalar. Hepsini de yapmaya devam ettim. Ve öyle yeni bir algı yarattım ki gerçekten de YouTube'a girebildim. Şimdi şöyle yap. Kamerayı yapıştır. Anladın mı? Her ayın ilk günü düzenli olarak videolar yüklüyorum. Tam olarak istediğim sonuca ulaşmıştım aslında. Ama insanın gönlü de el vermiyor kitabı bırakmaya. Ben de sonuna kadar tamamlamaya karar verdim. Bir yandan YouTube'a videolar hazırlıyorum. Bir yandan da her gün o kusursuz adımlarla video çekmeye devam ediyordum. Merhaba Stoacı. Günlerden 30 Ocak. Yarın değil sonraki gün YouTube'daki ikinci videom geliyor ve fanlarımdan hadi bu şekilde devam etmek beni gerçekten çok zorladı. Ben de kolaylaştırmak için telefonun kamerasıyla çekmeye devam ettim. Bazı günler yazı yazmayı unutuyordum. Hatta aynı gün YouTube'a yükleyememeye başlamıştım. Bazen de bir gün o haftanın bütün videolarını aynı anda yüklüyordum. Birçok alışkanlık edindiğim düzenim bozulmuştu yani. Ama tek bir şeyi bozmadım. O günün sayfasını okumak ve kameranın karşısına geçip konuşmak. Belki de bunlara odaklanmak, gerçekten özgür olduğunu anlamak ve bu şekilde savaşmak daha mantıklı. Diğer adımların eksikliği, bu işi bende tam hakkıyla yapamıyormuşum duygusunu yarattı. Ben de buna takılmamak için, sürdürmek için sürdürmeye başladım. Kusursuz bir akış yerine yapılabilir olanla sürekliliği tercih ettim. Aslında baktığımda en kolay adımın zincirini hiç kırmamıştım. Yani işe yaradı. Ben ya yarıda bırakırım. Günaydın Stoacı, günlerden 30 Mart, Cumartesi günündeyiz. Ya da bu işi en alasıyla tamamlarım diye düşünüyordum. İkisi de olmadı. Ama işe yaradı. Beklemediğim şekilde işe yaradı hem de. Kendime, insanlara, olaylara bakış açımın bu şekilde değişeceğini hiç beklemiyordum. Epiktetos da bundan yıllarca yıl önce yaşıyor ama ya aynı duygular, aynı arkadaş ortamına sahip olması çok garip. Ya da hazırladığım her bir videonun hayatında bir deneyim yaratacağını da. Ben daha önce hiç her gün bir yıl boyunca bir şeyi yapmamıştım. Merhaba Stoacı, ben Meltu. Günlerden 10 Aralık. Uzun süredir alerjik Meltu gelmemişti. Bunu tamamlarsam bana çok büyük bir gurur vereceğini düşünüyordum. Ama o da tam beklediğim gibi olmadı. Sonra anladım ki asıl olay bir dahaki imkansız görünen durumumda bana yardımcı olacak olmasıymış. Şu an bu kitabın bana başlattığı YouTube'a hala devam ediyorum. Giderek biraz daha az zorlanıyorum bir şeyler paylaşırken. Videolarım beni tanımayan insanlara ulaşıyor ve beğeniyorlar. Gerçekten de devam etmek zorunda mıyım? Bilmiyorum zorunda mıyım, zorunda mısın? Ama ben iyi ki
bu denememde devam etmişim diyorum. Her şeyin başladığı ilk yerde sonuncuyu çekmek istedim. Bugün günlerden 21 Mayıs. Koca bir yıllık serüveni tamamladık. Günlerdir bunun heyecanını yaşıyorum. Her gün söylüyorum.